Herkese merhabalar. Bugün sizleri yine harika bir saç ekimi sonucumla buluşturacağım. Ama öncesinde destekleriniz ve beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Her geçen gün daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı oluyorlar. Yine bu solda bulunan takip etme ve beğenme butonlarınızı tıklayarak bizlere desteğe devam edebilirsiniz. 8,5 ay önce bir saç ekimi yaptık. Hocam dedi, sizin saç ekiminizi çok beğeniyorum. O yüzden ben de öyle bir şey istiyorum dedi. Ben de ona dedim ki, seninkisi benden daha iyi olacak. Neden peki hocam dedi. Çünkü seninkisini ben yapacağım dedim. Hadi öncesini bir görelim. Önden bakıldığında alın çizgisi gerilemiş bir kişi. Yanlardan bakıldığında böyle. Hani çok büyük bir açıklığımız yok ama ön alın çizgisinin gitmiş olmasından dolayı rahatsız olan bir kişiydi. Güzel bir şekilde böyle neredeyse iki parmağa yakın bir alanda aşağıya indirdik. Doğal ön hat tasarımımızla güzel sık bir çalışmayla eski saçlarına kavuşmasını sağladık. Hadi bakalım benden iyi olmuş mu olmamış mı siz karar verin. Görelim. Sekiz buçuk ay öncesi halimiz bu şekildeydi. Güzel bir ön tasarım yenilemesi ve sonuç şu anda karşınızda. Merhabalar Fuat Bey. Merhabalar hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Seni böyle görünce tabii daha da iyi olduk. Şimdi ben yakın çekimlerle takipçilerime senin ön hat doğallığın tasarımımız hakkında bir çekim yapacağım. Saçlarını tarıyor musun? Şu an sadece duştan sonra elimle kurutuyorum. O şekilde. Evet. Yani elimizde şöyle bir modelleme yapmışız. Yani şöyle yakın çekimlerdeki doğallığımızı da verelim. Bu arada şöyle de sizin için ayırayım. Bir topik mopik var mı? Bir görmüş olalım. Hiçbir yanıltıcı ürün kullanmadığımızı fark ettim. Al saçlar çok iyi bir ahenk alıyor ha. Şöyle yine yakın çekimlerle şöyle yaptığımızda evet üstten de şöyle bakalım. Çok iyi. Bir arkamızı dönebilir miyiz? Hani hep diyoruz makyajlı mikrofon sanatı alım yaptığımız bölgeye dair bu bölgede yani belirginlik, anlaşılan bir estetik, hiçbir belirginlik gözükmüyor. Harika bir bağlılıktayız. Bana doğru dönebilirsin. Şimdi önceki halimiz şöyle. Evet, bazen şu şey gelebiliyor. Ya hocam bunu herkes yapar. Yani önde bir küçük bir alan yapmışsınız. Arkadaşlar zaten önemli olan o ön tasarımı, ön ahengin doğallığını verebilmek maharet, tecrübe orada. Bu doğallığı sağlayabilmek. Evet alanımız dar, saçlarımız da güçlü, harika bir sonuca evrilmişiz ama ne sonuçlar var? Bu doğallıkta ve estetikte olmuyor. Kimse anlayabiliyorlar mı Fuat Bey? Hayır hocam. Gayet güzel. Hayal ettiğin saçları kavuşmanı sağladığımız ortada. Hadi bakalım şimdi biraz sonra zaten bolca muhabbet edeceğiz. Tekrar hoş geldin Fuat'cığım. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Seni böyle görünce bizler de harika hissediyoruz. Evet, başlangıçta söylediğim gibi şöyle bir şeyimiz vardı. Hocam sizin saç ekim sonucunuzu çok beğeniyorum. Ben de öyle bir şey istiyorum demiştiniz. Ben de ona seninkisi daha iyi olacak dediğimde neden diye sormuştun. Çünkü seninkisini ben yapacağım. Benim sanatım olacak demiştim. Şu an gördüğümüz kadarıyla zaten bizden çok iyi bir şekilde bir sonuca eriştiğimiz ortada. Evet hocam, ben de bu 8,5 aylık süreçte çok ama çok mutlu oldum. En güzel yönü benim için
sabah kalktığım zaman elimi şöyle atıp artık saçımı rahatlıkla tarayabiliyorum. Yani o doğallığı parmak aralarında hissedebiliyorum. Yani 8,5 aylık bu süreçte sözünüzü tuttunuz. Bunun için size çok minnettarım. Çok teşekkür ederim hocam. Ne demek yani, bizim işimiz, yani en mutlu eden nokta zaten bu eser dediğim olayları yapabilmek, insanlara da bir dokunuş yapıp onların hayatında aslında yer almamızı sağlıyor. Bizim için de çok onur verici. Çok kötü durumda değildin aslında. Kendi saçların da güzeldi ama önden bakıldığındaki o artık eski yapmak istediğin model ve hani girintiler falan oluyor. Biraz daha geride olunca tam istediğini yakalayamıyor insan, değil mi? Evet hocam, aynen. Şimdi biz sana o fırsatı tekrar vermiş olduk. O yüzden de senin de burada şeyin var. Yani saç kaliten artı bölgenin birazcık daha dar olması, çünkü çok daha geniş bir alanı falan olan insanlar var. Onlar program. Ha bir de şöyle bir şey oluyor. Yorumlarda falan arkadaş, güzel takipçilerimiz var. Hocam diyor, bu kadar küçük bölgeyi herkes yapar. Arkadaşlar, yani olay zaten küçüklüğünden falan değil. Olay ön hat tasarımı, bu doğallık, yani onu sağlayabilmek önemli. Zaten diğer kalan kısımlarda sıklaştırmayla alakalı oluyor. Ama önemli noktası doğal ön hat tasarımıdır. Orada nasıl bir eğim, saçın sağa sola taranması, mesela bizde şöyle oluyor. Kendi orijinal doğal hattında oluyor. Ne ister sağa tarayabiliyorsun, ister sola tarayabiliyorsun, ister geriye, her türlü modeli veriyorsun. Tek bir yön vermiyorum. O doğallığı sağlayacak bir estetikte oluyorsunuz. Değil mi? Tararken hiç sıkıntı çekiyor musun? Yok, hiç sorun yaşamamıştım. Hatta operasyon öncesinde sormuş olduğum soru da buydu. Genelde karşılaştığım durumlarda hekimlerin belli bir yönde taranıyor olması beni çok sorular sordurdu kendime. Ama operasyon öncesinde size bu soruyu sorduktan sonra şu cevabı almıştım. Saçınız uzadıktan sonra bu soruyu unutacağınıza eminim demiştiniz. Gerçekten de bu sorunun cevabını 8,5 ay sonra aldım. Saçımı istersem yukarı dik bir şekilde, istersem sağa, istersem sola. Yani yıllar öncesindeki o ilk saçımın dönemlerine ulaştığım için şu an çok mutluyum. Her türlü modeli rahatlıkla verebiliyorsun. Evet hocam. Evet, seninle birlikte tabii Fuat Bey Malatya'dan gelmişti. Evet, Malatya'dan o dönem. gelmiştik. 3 arkadaş böyle nasıl bir araştırma yaptınız? Beni nereden buldunuz? Birazcık bahset de dinleyelim senden. Tabii bu saç ekimiyle ilgili araştırmalar çok yoğun. Hani internette çok fazla karşılaşıyoruz. Tabii yönlendirmeler de çok oluyor. Tabii benim referansım kuzenimin olmasıydı. Onun da sizin videolarını izleyip etkilenmesi, ki kendisi İstanbul'da yaşıyor da kalkıp Bursa'ya geliyorsa biz de burada bir cevap aradık. Cevabı da 28 Eylül'de yanınıza gelerek bulduk. Onun sonucunda şu an Temmuz ayındayız. 8,5 ay olmuş. Saçım ortada. Bunun için bütün çok ekip mutluyum. çok güzel bir şekilde saçlanmış. Umarım diğerlerini de zaman bulabilirse videolarını çektiğimizde göreceğiz. O İstanbul'dan, siz 2 kişi Malatya'dan, toplam 3 kişi Bursa'ya sanatım için geldiniz. Teşekkür ederim. Çünkü evet, çok merkez var. Herkes, birçok yer saç ekimi yapıyor ama bu doğallık ve estetikte çıkmıyor. Sadece tek ben değilim ama birçok harika işler yapan arkadaşlarımız da var. Onları da buradan çok tebrik ediyorum. Çünkü Türkiye'nin hani saç ekiminde yıldız olmamızı sağlayan bir faktörüz. Hep birlikte böyleyiz. Bütün sağlık camiasında hani saç ekiminde üst zirve bir nokta dünyada Türkiye'miz. Türkiye'de de İstanbul tabii ki başta geliyor ama biz de İstanbul'daydık. Ama pandemi sonrasında Bursa'ya geçtim. Artık Bursa'da hizmet veriyorum. Hani tüm dünyadan insanlar bu saç ekim hizmetini almak için gelirken neden ülkemizin diğer şehirlerindeki falan Bursa'ya gelmeyelim, değil mi? Evet. Sanat neredeyse onu bulmak lazım. Doğru. Sonrasında keyfi, yani kilometrelerle, mesafelerle, parayla ölçülebilecek bir şey değil. O doğalla yakaladıktan sonra değil işte 1500-2000 kilometre, 4000 kilometre bile evet, gelirdim dedirten bir durum oluyor.
hiç anlayabiliyorlar mı? Ya da kuaföründe ne yaşıyorsun? Onlar mesela bu tarz olaylarda hep kuaförlerin güzel tepkileri oluyor. Senin kuaförün sana neler söylüyor bu konuda? Hocam benim kuaförüm hekim olduğunu hiç düşünmedi. Çünkü uzun zamandır genelde şöyle söyleyeyim. Farklı bir kuaföre gidip saç kesimi yapmak istediğim zaman sizin saçınız ekim gibi bir soruyla hiç karşılaşmadım. Kendi kuaförüm de kendisini saçı ekim olmasına rağmen bu başka bir şey diyor. Bu saç ekimi değil diyor yani. Hani şunu cümleyi bana söylüyor. Ön hattım yoktu, artık saçım var. Yani rahatlıktan şu an saçımı kesip tarayabiliyorum. Yani o yüzden tekrar teşekkür ediyorum hocam size. Ne demek yani, o kuaför arkadaşının güzel tepkileri böyle anlattıkça bizlerin de hoşuna gidiyor. Çünkü onların analiz etme kapasiteleri de yüksek bir seviyede. Çünkü sürekli işleri saç kesmek, şekil vermek, evet, bunlar olduğundan dolayı ve de artık popüler oldu. Saç ekimi yaptırmayan kalmıyor. Kel evet, gezmek ya da eksik gezmek gereksiz oldu. Çünkü çözümü çok güzel bir şekilde sağlıklı ortamlarda sunuluyor. O yüzden onların da anlayamayacak bir doğallıkta olması ya da bunu takdir etmesi güzel bir şey. Sizler de hani bu doğal bir saç ekimi sonucuna kavuşmak istiyorsanız, kendi hakkınızda acaba benimkisi nasıl olabilir, nasıl sonuçlanır diye bir düşünceniz varsa, ki bu videodan sonra oluşacaktır diye düşünüyorum. Başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Sonrasında hangi bölgeleri ekim yapabiliriz, kaç bin liralık bir ekim olacaktır, hangi yöntemi kullanacağız ve fiyatımız ne olacaktır detaylı bir şekilde benden bilgilendirmelerinizi alacaksınız. Çok yoğun başvurular var. Mutlaka hepinize dönüyorum. Bazen biraz gecikebiliyorum ama mutlaka size dönmüş oluyorum. Bunu unutmayın. Bu kadar basit. Gereken tek şey fotoğraflarınızı göndermeniz, sonrasında ne yapılacağını dinlemeniz. Daha sonrası bırakın o iş bizde, sanatımızı konuşturacağız. Buradan çok fazla bir şey söylemek gerek yok. Hani il dışından geldin, ettin, çok zorlandın mı? Hani mesela diyorlar ki hocam her gün orada kalacak mıyız? Kaç gün kalmalıyız falan. Siz kaç gün kalmıştınız burada? Normalde bizim konaklama imkanımız vardı zaten burada. Onun haricinde zaten siz bize her anlamda yardımcı olduğunuz gibi konaklama anlamında da zaten en ekonomik şekilde bize yardımcı olmayı önerdiniz. Şehir dışından gelenlere zaten bunu yapıyormuşsunuz. Biz de bunu canlı yaşadık. Biz burada aşağı yukarı bir hafta gibi bir süre kaldık. Hatta ilk yakımımızı burada gerçekleştirdik. O süreçte bile hani genelde insanların ilk bir haftaki ağrılı, sancılı süreçleri bizde hiç olmamıştı. Evet. Tabii bunlar mutlu eden yönler. Çünkü saç ekimi genelde ağrılı, sancılı olduğu söyleniyor. Ama biz hiç bu durumu yaşamadık. O yüzden de mutluyuz. Evet. Doğru ellerde iyi bir tecrübeli alanlardan hizmet alırsanız, hani size bir ticari odaklı değil de gerçekten bir sanat yapmaya çalışan birilerinin elinden çıkarsanız, ağrı acı kısmı da o seviyede azalmış olur. Bir de sevgi ve sizin buna işe olan aşkınızı görürse hasta, zaten bu şekilde o ağrıyı bile ne unutur. Tabii ki minimal düzeyde ağrılarımız var lokal anestezi uygulanırken. Onu da zaten siz nasıl devam edelim mi, hani iyi hissediyor musunuz sorgulamalarıyla daha minimize etmiş oluyoruz. Dermojet uygulamalarıyla da tabii. Devam eden süreçte hızlı tedavi metodum sayesinde çok hızlı iyileşiyorsun. 3. günde, 4. günde toparlanmış, evet, çok güzel bir görüntüde oluyorsunuz. İlk yıkamalarınız yapılıyor. 2 gün sonra ilk yıkamanız yapılıyor. İlk yıkama yapıldıktan sonra il dışından gelenler tekrar dönebilirler. İlk yıkama ve kabuk dökme videoları YouTube kanalımda var. Onları izleyerek, biz de tarif ediyoruz tekrar üzerinden. Sonrasında rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yani konaklama imkanınız olduğu için hani bir hafta kalmıştınız ama imkanları olmayanlar için de ilk yıkama sonrasında rahatlıkla dönebilir. Hatta ertesi gün dahi dönebilir. İlk yıkamaya da kalınmayabilir. Direkt kendiniz de çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir süreçtir. 10. günde ya da bazen 11 ya da 12 olabiliyor. Çalışmanın büyüklüğüne, dokunun iyileşme durumuna göre tamamen sonlanmış 10 günlük bir süreçte
normal bir hale getirmiş oluyoruz. Döndükten sonra da böyle seni memnun eden yönümüz, tavrımız, çalışmamız, herhangi bir şeyimiz var mı? Hani dikkat edin hocam, ben şunu da söylemek istiyorum, insanlar bilsin bu konudaki şeyimizi. Şöyle söyleyeyim, hani Ekim sonrasındaki her şeyi zaten bize anlatmıştınız ama tabii yazılı da vermiştik. Evet, hani ne kadar doğal bir yaşamımız olsa da aksilikler çıkabiliyor. Hani kafamızda sorular sorabiliyoruz ve en güzel yönü, beni mutlu eden yönü, yani 6. aya kadar size sormuş olduğum her soruya kesinlikle cevap aldım. En mutlu eden yönü buydu. Hani sağlık başka bir sektör, yani maddiyatın önüne geçen bir durumdu bu, yani hani biz ekimimizi yaptık, artık bundan sonraki süreçle hani sekreterler veya danışanlarınızın farklı insanlarla muhatap olması, kesinlikle böyle bir durumla karşılaşmadım. Sizi bu süreci çok iyi yönettiğinizi çok ama çok iyi hissettim yani. Her sorduğum soruya çok güzel cevaplar aldım. Yani o yönden de çok mutluyum hocam. Yani bu önemli bir konu arkadaşlar. Hani bir yerde tedaviniz yapılıyor, ediliyor. Sağlık alanı olduğu için daha hassas ve yüksek bir hassasiyet bekleniyor. Yani sorularınız olabiliyor. Gelişen işlem yapılan alanla alakalı değişiklikler olabiliyor. Merak ettiğiniz, kilometrelerce uzaktasınız, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Arkadaşlar, bunlar için her zaman yanınızdayım. Bazen gecikmeli olabilir ama mutlaka telefonum sizlere açık. Neredeyse 7/24 ulaşabiliyorsunuz bana. Evet hocam. Her sorunuzu eksiksiz cevaplamaya çalışıyorum. Özen gösteriyorum. Çünkü bu benim hassasiyetlerimden bir tanesi. Ben olmasam dahi bile asistanım tarafından bizzat benim cümlelerim sizlere aktarılıyor ve siz hiçbir zaman orada artık başıboş bırakılmış bir durumda, ne haliniz varsa görülsün bir tavır sergilenmiyor. Her zaman iletişimde oluyoruz. Sorularınız geldikçe cevabınızı aldınız. Evet. 7/24 ulaşabildiğiniz, akşam vakti de olsa mesai saati demedik, her zaman imkan buldukça cevaplayabildik. Güzel bir şekilde, bunun da evet herkesin merak ettiği noktadan bir tanesi. Hatta ameliyata benim gelip girmeyeceğim konusunu bile soranlar var. Hocam sizle mi konuşuyoruz? Şaşıranlar var. Evet, benimle konuşuyorsunuz diyorum. Siz girecek misiniz? Hani şöyle olmayacak değil mi? Hocam hastalandınız yani. Arkada hastalandınız, yerinize bir başkası devam edecek mi falan. Arkadaşlar, randevu verildikten sonra o gün eğer benim gelemeyecek bir rahatsızlanma ya da farklı bir durumum oluşursa o gün ameliyatınız yapılmıyor. Benim yerime bir başkaları gelip ameliyatınızı gerçekleştirmiyor. Ben iyiysem, sağlıklıysam gelip o gün işleminizi yapıyoruz. Eğer değilsem bir şekilde zaten bunun öncesinde bildirilir. Randevuya gelmeniz de engelli olur. Daha ileri tarihe verilir. Böyle bir durumda da sizi böyle endişelendirecek, ya bu sefer hocanınkisi gibi olacak mı olmayacak mı gibi handikaplara kapılmanızı gerektirmeyecek. Bizzat benim elimden sanatınızı alacaksınız. Evet, güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim hocam. Bu da herkes için bir yol gösterici pusula olacaktır. Doğallık nedir, kaygısı olanlar, soru işareti olanlar için önemli bir veri oluşturacak. Uzaktan da gelsek, doğru nokta olduktan sonra hiç gözünüze gelmesin arkadaşlar. Yol mesafesi, işte fiyat mesafesi. Gerçekten iyi bir tecrübe elden çıktıktan sonra kuruşu kuruşuna helali hoş olsun diyeceğiniz, o kadar yol gittik, ulan arkadaş buna da değecek mi diye sormayacağınız bir sanata doğru evrilirsiniz. Ömür boyu da kalıcılık gösterebilecek bir işlemlerdir. Tam net kalır demiyorum, gösterebilir diyorum. Buna dikkat edin. Çünkü herkes yani ömür boyu kalacağını düşünüyor ama o genetik yatkınlığınızla değişir bu durum. Bilin. Bu şekilde bir afiyetle gününüzü geçireceğiniz, aynaya baktığınızda değil mi? Saçınızı tarayabileceğiniz bir hale dönüşebilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim hocam. Herkese hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.